Abi günaydın herkese. Bugün Hiroşima'nın atom bombası atıldığı bölgesinin ortasına çadır kurduk. Gece burada yattık. Bizimki hazırlanıyor. Böyle bir yer. Tabii 1945'te olduğu için üzerinden 70-80 sene geçti. Şu an bir eser yok. Hayat var. Devam ediyor. Şimdi çıkıp şehri gezeceğiz. Yambacı çadırı topluyor. Çok mükemmel bir arkadaş. Gideceğiz şimdi bir şeyler yiyeceğiz, sonra duş da almamız lazım. Bunlar boktan bir hayat. Abi herkese merhaba. İşimizi bitirdikten sonra şu atom bombası patladıktan sonra ayakta kalan tek bir bina var. Atomic Bomb Dome diye geçiyor. Yani atom bombası kilisesi diye bir şey. O zamandan kalan bir fotoğraf var, size göstereyim. Kilise de bu arada şu ağacın arkasında. O zamandan kalan fotoğraf bu abi. Atom bombası düştükten sonra tüm binalar yerle bir olmuş. Toz olmuş. İnsanlar ölmüş. Kalan binalar, yani aslında bunları yeni yapmışlar. Kalan bina sadece buymuş. Böyle dümdüz olmuş yani koca Hiroşima. Ağaçlar kurumuş, mahvolmuş. Ve söylenilene göre patlayan binalar 7 kilometre uzaklığa taş fırlatıyormuş. Yani böyle düşün, burada patlayan bir binadan taş ta oraya 7 kilometre uzağa fırlayabiliyormuş. Ve sıcaklık 2000 dereceye ulaşmış. Oturan adamlar tuzla buz olmuş yani. Sadece izleri kalmış böyle siyah toz halinde. Abi o günden sonra hiçbir şekilde dokunulmamış bu alana. Böyle demirle çevrilmiş, sadece içerisi bırakılmış böyle. Dış duvar falan tamamen yeni. Biraz restorasyon var çöküntü olmasın diye ama aralara böyle dış cephe ve şey tamamen o günkü gibi korunmuş. Bu şekilde turistlere gösteriliyor. Ağacın üstünden çimler çıkmış abi. Ağaç da etkilenmiş reaksiyonla. Abi bir de Japonlar sürekli her yıl böyle çocukları Nagasaki'ye bir de Hiroşima'ya getirip eğer çalışmazsanız, biriktirmezseniz, az harcamazsanız ve tutumlu olmazsanız bu bomba tekrar patlayacak diye böyle örnek gösteriyorlar çocuklara. Sürekli çoluk çocuk dolu abi burası. Abi bina Çek Cumhuriyeti zamanından kalmış. Burayı işte konser verirken falan kullanıyorlarmış aslında. Kilise tarzı bir şey değil, dom diye geçiyor ama kubbemsi mimarisinden dolayı. Halka da açıkmış, kütüphane falan, bildiğin etkinlik alanıymış yani burası. 1945'te 6 Haziran 1945'te dünyadaki ilk atom bombası buraya düşüyor abi, Hiroşima'ya. Bu arkamızda kalan, mimaride ayakta kalan tek bina olarak işaretleniyor. 6 Haziran 1945'te dünya üzerinde kullanılan ilk atom bombası, bir ülkeye atılan ilk atom bombası olarak, ilk atom bombasından sağ çıkan bina olarak tarihe geçmiş. Yaklaşık 50 kilometre mesafesinde bütün şehri dümdüz eden atom bombasının ayakta kalan tek binası, sağa çıkan tek binası ve ayrıyetten 150.000 kişinin öldüğü, 45 saniye içinde 150.000 kişinin öldüğü bir alan burası. Sizlere fotoğrafları göstereceğim. O dönemden sağa çıkan ne bina ne insan, hiçbir şey kalmamış. Sadece şehir merkezinden uzakta yaşayan insanlardan birkaçı ayakta kalabilmiş. Fakat büyük yanıklarla, büyük radyasyon etkileriyle ayakta kalmışlar. 6 Haziran 1945'te atılan bombada Kirk diye bir adam, pilot, bombayı Amerika'dan getiriyor. Getirme sebebi de, atom bombasını Amerika'nın buraya atma sebebi de bu Pearl Harbor olayını bilirsiniz. Japonlar Pearl Harbor şeyine saldırmıştı. Filmi falan vardı hatta. Atom bombasından 4 sene önce saldırmaya başlıyorlar. Yaklaşık bir 4000'e yakın asker öldürüyorlar, Amerikalı asker. Fakat yine ara veriyorlar. Bu Pearl Harbor savaşının sebebi de Japonya'nın okyanustaki hakimiyetini koruyabilmesi. Amerikalı gemiler sürekli rahatsız ettiği için Japon'da limana saldırmış. Bunun sebebinde de dur diyen, Amerika'yı dinlemeyen Japonya saldırılara devam ediyor. İşte Kore'ye, Amerika'ya, Çin'e de saldırıyor 2. Dünya Savaşı başlarında. Sonrasında da Amerika yeter artık diyerek 6 Ağustos 1945'te ilk atom bombasını buraya atıyor. 10 Haziran'da da Japonya barış bayrağını çekiyor. Tabii barış bayrağını çekmesiyle birlikte 3 gün sonra da Nagasaki'ye bir diğer atom bombası atılıyor.
atılıyor. Orada da 60.000'e yakın kişi ölüyor. Toplam ölü sayısı 200.000'i geçiyor. Ki bu radyasyon etkisi falan dışında, yani radyasyon etkisiyle 75 sene içerisinde de insanlar ölüyor. Bu arada 1945 dediğim tam 74 sene falan önce oluyor. Neredeyse 75 sene falan olacak. Abi bombayı dediğim gibi 6 Ağustos sabah 8'de atıyorlar. 8'de atma sebepleri bütün insanlar dışarıda olsun. Dışarıda olan insan, yani dışarıda olma sayısı oranı ne kadar fazlaysa o kadar insan öldürürüz diye bir düşünce. Okula giden çocuklar, işte işe giden ebeveynler falan derken hepsini bir anda tuzla buz ediyorlar. 45 saniye sürüyor bombanın aşağı düşmesi ve bu mantar bulutunun oluşturduğu uzaklıkta 9 kilometre boyunda böyle bir mantar bulutu oluşuyor. Neredeyse bütün yakın şehirlerden gözüküyor bu bulut. Hiroşima'ya atmadan önce de Amerika Tokyo'ya mı atsak yoksa birkaç şehir daha, Osaka, Kyoto, bir de Niigata diye bir şehir var. Hep bunlara mı atsak diye düşünürken Hiroşima'ya atıyorlar. Ve bombadan önce de şey diyorlar insanlara, Hiroşima ve bu tarz şehirler, az popülasyon içeren şehirlere saldırı yapmayacağız. Bu sebeple bu şehirlere yönelin. Siviller bu şehirlere kaçsın. Onlara saldırmayacağız gibi bir duyuru yapıyorlar. İnsanlar da Hiroşima gibi küçük şehirlere akın ediyor. Fakat Amerika tam tersini uygulayıp tamamen sivillere saldırma amacıyla bombayı Hiroşima'ya atıyor ve daha fazla sivil öldürüyor. Bunun sebebi de Pearl Harbor'da 68 tane Amerikalı sivilin ölmesiymiş. Abi bu arada patlama hızının şiddetini söyleyeyim size. Bomba patladıktan sonra saniyede 440 metre uzaklığa ulaşabilmiş ve 30 saniyede 12 kilometre boyuna ulaşmış. Düşünün, 30 saniyede 12 kilometre boyunda bütün şehri tuzla buz eden bir bomba. Ve bu gitgide yayılıp 50 kilometreye kadar uzamış. Sıcaklığı ilk düştüğü andan 4000 dereceden falan bahsediyorlar. Yani bazı fotoğraflar gördüm. İnsanlar böyle otururken saniyeler içinde kül olup sadece kül izlerini bırakmışlar. O fotoğrafları da size denk gelirse gösteririm. Bombayı atan kişi Theodore Van Kirk diye bir adam. Bu adama sordukları zaman pişman mısın dendiği zaman adamın 93 yaşına kadar yaşamış bu adam. Şu an ölmüş. 93 yaşına kadar cevabı asla pişman değilim. Amerika büyük bir ülkedir ve ben görevimi yaptım. Ben askerim. Bana söyleneni yaptım. Asla pişman olmadım ve üzülmedim diye 93 yaşına kadar hiçbir şekilde özür dilemeden, pişmanlık duymadan yaşamına devam etmiş. Olay bu abi. Saniyede düşünün, yani böyle bir dakikada 12 kilometre çapında bütün insanların öldüğünü düşünün. Yaklaşık 100.000 kişiden fazla, 150.000 kişi belki de radyasyonla falan derken neredeyse Japonya nüfusunun %1'ini bir dakika içinde yok etmiş adamlar. Şu an Japonya nüfusu 100 milyon falan bu arada. Bu arada bombadan 4 ay öncesine kadar Amerika sürekli saldırı yapmış zaten Japonya'ya uçaklarla. En sonunda işte 4 tane şehir seçmiş ve Japonya demiş ki bu 4 şehre saldırmayacağız. Sivilleri oraya yollayın. Biz diğer şehirlerde sizle savaşmak istiyoruz deyip diğer şehirlere saldırmışlar. Bu 4 şehirde Tokyo, Niigata, Hiroşima, bir de Kyoto, Osaka. İşte Hiroşima'ya boşa şey yapmayın, Hiroşima'ya kaçın denmiş millete. Hiroşima'ya da atom bombası atıp komple silmişler, yani olay bu. Bu arada ölen Amerikalı asker sayısı 2500. 68'i sivil, gerisi asker. 12 tane gemisi batırılmış Amerika'nın. Bu askerler bu geminin içindeymiş. 188 tane de uçağa düşürülmüş. Bu askerler de uçaklar içerisindeymiş. Bunlara nispeten Amerika yolluyor denebilir yani bu atom bombası. Dediğim gibi öğrenci dolu abi burası, böyle arkası. Burası da barış anıtı. Burası da bombanın düştüğü anda neredeyse sıcaklıktan kuruyan nehir. 4000 dereceden bahsediyoruz abi. Sıcaklık 4000 dereceye yükselmiş. Dakikalarca, belki saatlerce kalmış, geçmemiş yani. Güneşin düştüğünü, yani güneşten parça düştüğünü falan düşünün buraya, yani öyle bir şey. Öyle bir güç. Çocuklar da burada Hiroşima anısı için bir sürü elemeyi bir şeyler yapmışlar. Onları size göstereyim dedim. Çocuklar bunlar. Abi burası da bomba atıldıktan sonra şehir barış şehri olsun diye ilan edilen ve anıt dikilen nokta. Bu noktaya abi barış uğruna anıt dikmişler ve o noktadan sonra Hiroşima hiçbir şekilde savaş ve başka bir şey görmemiş. Abi ve demişler ki ölen bütün insanların isimini şu içerideki kutuya atacağız, kapatacağız ve sonsuza kadar açmayacağız. Asla kim ve nefret duymayacağız. Kimseye de saldırmayacağız. Amerika'da dahil kendimizi keşfettik. Hatamızı anladık. Savaştan uzaklaşıp barış yanlısı olacağız diye bir anıt var. Abi burası da saat 8:15'te atılan atom bombasından kalan parçalar. İlk enkazlar diyebiliriz. Burada toplamışlar ve içerilememişler.
Abi bu arada size gösteremiyorum ama şu çember de taşlardan 8-15 yapılmış, yelkovan akrep. Şu ortadaki cam mekan olay da 8-15'i gösteriyor. Yani zaman durmuş deniliyor bu taşlarla. Abi şimdi atom bombası ile ilgili bir müzeye girdik. Sizi çok fazla sıkmadan seri seri geçeceğim. Bomba hakkında bilgiler veriyor. Ben bunları size verdim. Diyor ki mesela 3000-4000 santigrat dereceye kadar ulaştı. 600 metre hızla ilerledi falan yazıyor. Bunların hepsini vereceğim size. Devam edelim. Abi bu arada 350.000'e yakın insan o dönem Hiroşima şehrindeymiş ve 140.000'e yakın insan ölmüş. 150.000 civarı. İçlerinde Koreli köleler, yani Koreli esirler ve Çinli esirler de bulunuyormuş ölen insanlar arasında. Abi bombadan sonra Hiroşima'nın bulunduğu hal böyle. 360'lık bir fotoğraf almışlar böyle. Ölen insanların da birkaç tanesini sordu. Bu ablamız da bombadan sağ kalan bir abla, hikayeyi anlatıyor. Abi o zamanın 4-5 gün sonra çekilen fotoğrafı, dümdüz olmuş Hiroşima ve çocuklar, üniversitede kaçan çocuklar böyle atlamış nehirlerde falan, yanıyorum diye kendilerini şey yapmaya çalışmışlar. Abi Hiroşima Müzesi, anıt bölümleri falan ben Türkçe unuttum ya. Anıt bölümlerinin olduğu alan burası. Bu arada atılan bombanın adı Küçük Oğlan'dı. Bir tanesi de Büyük Oğlan diye geçiyor, Nagasaki'ye atılan. Video böyleydi. Çok insan ölmüş. Böyle. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi hala Hiroşima Parkı'ndan çıkamadık. Diyeceğim, benim küçüklüğümden beri yani Asya'ya gelme sebebim şu Hiroşima'ydı sadece. Sürekli bir şeyler okudum, sürekli bir şeyler izledim, sürekli bir şeyler duydum Hiroşima ile alakalı. One week it's